Kadın erkek ilişkisini bir kenara bırakıyoruz. Erkek dominasyonun olduğu bir sektörmüş. Şikayet olarak köpeğim erkek bireylere havlıyor. Bu konuştuklarımızın köpek eğitimiyle ne alakası var da? Herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere tekrardan hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak, farklı fikir ayrılıklarını göstermek. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu hafta hazır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pazara denk gelmişken özel bir bölüm yapmak istedik. Hayvan sektöründe olan diğer kadın arkadaşlarımızın da görüşlerini, fikirlerini ve yaşadıkları süreçleri sizlerle paylaşması için onlardan da küçük videolar ekleyeceğiz. Bu küçük detayı da atlamadan geçmek istemiyorum. Evet, yanımızda bugün bir köpek yok. Köpeksel meseleler ama bugün bir adet keçimiz var. Başlangıç olarak en fazla aldığımız yorumla başlamak istiyoruz. Gülerek yapmam bunu, ironik olacak ama daha fazla gülümseyin. Bize gelen sanırım yaygın yorum bu olabilir. Daha fazla gülümseyin. Çok sert görünüyorsunuz. Biraz daha eğlenin gibi farklı yorumlar alıyoruz. Oysa ki biz çok eğleniyoruz. Yani biz videoları yaparken de, köpek eğitirken de çok eğleniyoruz. Sadece şöyle bir detay var ki iş yaparken eğlencenin de bir dozu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela Evet. ben şu an ciddi bilgiler verirken ve gerçekten karşı tarafı bilgilendirmekken hedefim mutluyum. Fakat tabii ki de bunu kahkahalar atarak ya da tebessüm ederek göstermek çok mümkün olmayabiliyor. Ve size bunun üstüne soruyoruz. Yani sizce herhangi bir erkek eğitmene veya erkek içerik üreticisine biraz daha fazla gülümse hiç deniyor mudur? Ya da çok ciddi görünüyorsun. Bu gelen yorumlar bizim yaptığımız içeriklerle mi ilgili yoksa bizim dış görünüşümüzle mi ve işte nasıl yansıdığımızla mı ilgili? Şu anda gülümsüyorum. Yani yanımda bir keçi olduğu için gülümsüyorum. Kontrol edemiyorum ama bir erkek eğitmen bizimle aynı tonda konuştuğu zaman ona net denirken biz konuştuğumuzda aynı yüz ifadesiyle ve aynı tonda neden bize soğuk etiketi yapıştırılıyor? Buradaki mesele aslında gülümsemekle ilgili bir mesele değil. Burada olan şey kadınların bilgisi yüz ifadelerinin ötesinde bağımsız bir şekilde değerlendirilemiyor. Yani bu kadınlardan çoğu zaman gerçek hayatta da beklenen bir şeye çıkıyor. Daha yumuşak olmamız isteniyor, daha güler yüzlü olmamız isteniyor. Bu estetik bir tercihle ilgili bir durum da değil. Kamusal alanlarda aslına bakılırsa kadınlardan daha fazla duygusal performans talep edilmesinin çok ciddi ve net bir göstergesi. Her gün biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Bunun sebebi de bence genel dünyanın gelişmesi değil, kadınların artık ayaklarının üzerinde çok sağlam bastığını gösterebilmesinden ve bunu kanıtlayabilmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu bölümü çekmeden biraz araştırmalara bakmak istedik. Çok fazla konuşmada kendimizi sakalımız yok ki derken buluyoruz. Ama bunun aslında bir nedeni var. Kadınların genel olarak her ortamda daha çok yüz ifadelerine ve tonlarına göre değerlendirildiklerini gösteren çok fazla veri var. Ama erkeklere bakıldığı zaman onlar daha fazla fikirleri üzerinden değerlendiriliyorlar. Yani bu demin dediğimiz erkek daha ciddi görünüyorsa otoriter ve yetkin, kadın ciddi görünüyorsa soğuk. Tamamen burada maalesef bir cinsiyet farkı var. Ama bunun bilinçli bir düşmanlık olmadığını tabii ki biliyoruz. Gerçekten algıda, yani araştırmalarında gösterdiği çok üzücü bir fark. Ama burada çok ciddi bir algı değişiminin de yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu konuştuklarımızın köpek eğitimiyle ne alakası var, davranışla ne ilgisi var diyorsanız şimdiki kısım biraz da onunla ilgili. Şimdi köpek eğitimi ve özellikle davranış çalışmak dediğimiz zaman çok teknik bir işten bahsetmiyoruz aslında. Yani tabii ki teorisi var, bilmek çok önemli. Teknik tarafları var, bunları da bilmek çok önemli. Ama bu işte daha öncelikli olan şey bu işin ilişki temelli olması. Evet, iletişim. Yani başarı bizim sektörümüzde ne demek? Aslına bakılırsa stres sinyallerini okuyabilmek demek. Doğru anlarda müdahale etmek veya müdahale etmemek, bir seansı belki bitirmek demek. Ve hepsinden de önce aslında canlılarla çalıştığımızı düşünürsek güven üstüne kurulu ilerlemek ve güven inşa etmek. O zaman ilk videomuza başlayalım.
Çekmekte en zorlandığım videolardan biriyle karşınızdayım. Türkiye'de yalnız bir kadın olmak, benim için görünmez bir yük taşımak, aynı zamanda da bazen görünmez bir güçle yürümek demek. Çoğu zaman daha fazla çalışmak, daha fazla açıklamak ve daha fazla kanıtlamak zorunda kalıyorum. Aynı zamanda daha dirençli olmak, daha sezgisel olmak ve vazgeçmemeyi öğrenmek demek. Köpek sektöründe kadın olmaksa daha da yoğunlaştığı bir alan. Çünkü birçok kişi için bu sektör daha fazla güç, sertlik ve otorite gerektiren bir sektör. Bu alanda en çok hangi ön yargıyla karşılaştın diye sorarsanız eğer bu köpek zor, sen bununla baş edemezsin oldu. Bilgim ve yetkinliğim gerek kadın olmam gerekse fiziksel özelliklerim sebebiyle sorgulandı. Deneyimimin küçümsendiği zamanlarda oldu. Değil mi? Ama şunu çok net olarak söyleyebilirim ki bu iş kasla değil, tutarlılıkla, bağırmakla değil, netlikle ve korkutmakla değil, iletişimle yapılıyor. Yapma kızım. Kadın olmanın verdiği güçle zaten ben bunları herkesten daha iyi yapabilirim. O yüzden diyorum ki bence kadınlar bu sektörde sadece köpekleri değil, algıları da yeniden eğitiyor. Gözde'ye çok teşekkür ederiz. Çünkü söylediğimiz her şeye gerçekten çok güzel bir şekilde tercüman olmuş. Birçok kadın kendi sektöründe de bu tarz duygular yaşıyor ve bunlara maruz kalıyor ama çok güzel sırtlanıyor. Kadınlar olarak hepimizde duygusallık olarak adlandırılan şey aslında kadınların iletişim becerisi ve bunu biz gerek sert bir dille gerek yumuşak bir dille çok dengeli bir şekilde de aslında devam ettirebiliyoruz ve köpeklerle çalışırken de bir kadın olarak empati duygumuz yine çok yüksek olduğu için gerçekten süper bir iletişim kurabiliyoruz karşı tarafla. Hatta o köpek olmasına gerek yok. Bu bir insan olabilir ya da bir keçi bile olabilir baktığınız zaman. Zaten araştırmalar da yine bunu söylüyor ve bizi destekliyor. O zaman ikinci videomuza geçelim. Merhaba, ben Muğla Marmaris bölgesinden Jasmine Far. Bu da köpeğim Coco. Aynı zamanda arama kurtarma köpeği kendisi. Ben köpek eğitimi sektörüne aslında arama kurtarma köpeği yetiştirerek başladım. Bu süreç içinde aldığımız eğitimlerden dolayı aynı eğitimleri pet köpeği sahiplerine de aktarabileceğimiz için bu sektörde yöneldim. Kadın olmanın bu sektörde verdiği bazı olumlu ve olumsuz taraflar var. Olumlu taraflarının daha güvenilir ve ılımlı yaklaşıldığını düşünüyorum kadın eğitmenlere. Ama olumsuz yanları da günümüzde kötü niyetli insanların da olabileceğini ya da farklı amaçlar için adım atan insanların da olmasından dolayı kadın olmanın bazen zayıflığı gibi ya da güçsüzlüğü gibi hissiyatlar yaşanabiliyor. Kötü bir anım olmadı ama kadın olmak bazen her yerde olduğu gibi bu sektörde de zor olabiliyor. Bazen neden bizim de sakalımız yok olsaydı belki daha çok dinlenirdik dediğimiz oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Yasmin'e de. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi kötü niyetli insanlar da var kısmı. Başka araştırmaların da gösterdiği bir ortak nokta da köpeklerin ve canlıların genel olarak yabancı erkeklere temkinli veya hatta defansif yaklaşabilmesi. Çalıştığımız çoğu köpekte, hatta artık bütün köpeklerde şunu görüyoruz. Şikayet olarak köpeğim erkek bireylere havlıyor. Çünkü yüksek ihtimalle yaşadıkları senaryolardan tutun, sanıyorum ki en çok karşılaştıkları problemler erkek bireylerden kaynaklı oluyor. Evet, yani bu da deminki noktaya getiriyor aslında. Kadınlar daha empatiyle, bu işte duygusallık diye evet etiketleniyoruz, anaçsınız diye etiketleniyoruz ama aslında bu empati yeteneği kurabilmemizden gelen ve mikro vücut dillerini okuyabilmemizden kaynaklı. Biz daha yumuşak yaklaşıyoruz. Daha farklı bir yerden yaklaşabiliyoruz köpeklere. Zaten bu da başarımızın sırrı gibi bir şey sanırım. Ve bence köpek sahiplerinden de çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çünkü karşı taraflı olan iletişimde de onu anlamak. Çünkü daha öncesinde kimse onları dinlememiş ve sürekli sizin hatanız yüzünden şu anda bu böyle gibi karşı tarafı kötü hissettirecek, Rencide edecek. evet, rencide edecek cümleler de kurulmuş zaman zaman. Bu yüzden de insanların iletişim kurduğunda ne güzel sizinle konuşabiliyoruz demeleri mesela çok kıymetli. Evet. Amaç kadın erkek konuşmak değil, biraz iletişimleri konuşmak ve yeni dünyada artık kadın erkek ilişkisini bir kenara bırakıyoruz. İnsan olarak bir arada yaşamak daha da önemlisi. O yüzden kadın erkek erkeğe ya da erkek kadına kadın erkeğe değil de insan insana bunu yapmamalı olarak ilerlemek çok daha doğru olur. O zaman 3. videomuzu da izleyelim.
Selamlar herkese. Efsun ben. Veteriner teknikeriyim. Aynı zamanda geleceğin köpek eğitmeni adayıyım. Bu sektöre girdiğimde kadın olduğum için yaşadığım birkaç olayı anlatmak istiyorum sizlere. Ayrıca bu fırsatı verdikleri için de Ece'ye de Nilay'a da çok teşekkür ediyorum. Teknikerliğe girdiğimde iş başvuruları yaptığımda sadece kadın olduğum için işe alınmadığım birkaç klinik oldu. Maalesef böyle bir gerçek var. Erkek egemen bir sektör olduğu için, yani daha doğrusu teknikerlik bir tık daha öyle gözüktüğü için dışarıdan böyle bir sorun yaşayabiliyoruz biz kadınlar olarak. Hayvanları zapturapt edemeyeceğimiz düşünülüyor. Duygusal olmakla eleştirildim çalıştığım bir yerde. Hayvanlarla çok fazla yakın bağ kurduğum için eleştirildim. Bunun biraz daha böyle sert yapılması gereken bir iş olduğuna yönelik bir eleştiri almıştım. Onun dışında eğitmenliğe başladığımı söylediğimde eğitmenliğin ponçik bir şekilde yapılamayacağına yönelik bir eleştiri almıştım. Daha böyle sert olmamız gerekiyormuş. Daha böyle bu işin iktidar gerektirdiği, daha böyle otoriter köpeklerin karşısında daha otoriter durmamız gerektiğine yönelik İki farklı kişiden böyle yorumlar almıştım. Yani bilmiyorum, biz kadınlar olarak yolumuz açık olsun demek istiyorum. Ama insan böyle şeyleri duydukça öldürmeyen şey güçlendirir midir nedir? Artık böyle yani filtre geliştirmeye başladığıma inanıyorum ben. Bunları böyle duydukça ha deyip böyle bir geçme isteği geliyor. İyi ki de geliyor bu arada. Bu gelmese bu şekilde biz kadınlar yaşayamayız zaten. Neyse ki bir aradayız. Kadınlar olarak hep birlikte güçlü olduğumuza inanıyorum. Keşke toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğu bir düzen olsa ve biz o düzende yaşıyor olsak. Efsun'a da çok teşekkür ederiz videosu için. Söylediklerinden evet bizim de tabii ki duyduğumuz şeyler. Daha sert olunması gerektiğini biz de zaman zaman çok duyuyoruz veya çok pozitif kalıyorsunuz. Ses tonu sertlik demişken de hani biz kendi köpeklerimizde de komut kullanırken daha net ama Evet. aynı zamanda yumuşak tonda komutlar kullanıyoruz. Bazen insanların bu garibine gidebiliyor. Hani neden daha yüksek tonda Evet. kullanmıyorsun gibi. Otur Çünkü demiyoruz köpek çünkü. duyabiliyor ve tabii ki de bizden daha fazla duyabiliyorlar. O yüzden kulağının dibinde bağırmanın herhangi bir anlamı yok. Daha erkek egemen bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi biz de bunu çok fazla söylüyoruz ama bu bölümü çekmeden önce bir tabii ki hani açıp baktık bu ne kadar hala doğruluk payı var mı diye. Ve çok hoşumuza giden sonuçlarla karşılaştık. Evet, erkek egemen ve erkek dominasyonun olduğu bir sektörmüş. Tarihsel olarak bu doğru. Ve polis, asker daha koruma odaklı eğitimlerde hala erkeklerin oranı daha fazla. Fakat çok güzel, çok tatlı bir fakat bu. Pet sektörüne, pet eğitimine ve özellikle davranış değiştirme kısmına bakıldığında ise son 15-20 senede kadınların oranı yaklaşık %60, erkek eğitmenlerin özellikle davranış konusunda danışmanlık veren ve çalışanların sayısı çok ciddi oranda düşmüş. Bunun bir diğer tarafı da birçok ülkede eğitmen derneklerinin içerisine bakıldığı zaman ve seminer ve workshoplara, katılımlara bakıldığı zaman buralarda da kendilerini geliştirenler kadınlar. Türkiye'de de bu arada son gelen bütün workshoplarda genellikle kadınlar geldi ülkemize eğitim ve seminerler için. Bu da zaten bu 15-20 senelik bir değişimi aslında bize net bir şekilde gösteriyor. Yani kısacası artık erkek egemen bir sektör olmaktan çok ciddi oranda bu işte yeni dünya daha empatik ve daha davranışsal yaklaşımlar açısından kadın dominant bir sektörden bahsediyoruz. Bence 8 Mart için çok güzel bir sonuç. O zaman son videomuza geçiş yapalım. Veteriner hekim olarak o sektörde de Tülay'dan neler yaşadı, neler deneyimledi bir bakalım. Merhabalar, ben veteriner hekim Tülay Köneçoğlu. Lisansımı Van 100. Üniversitesi'nde, yüksek lisansımı ise Balıkesir Üniversitesi'nde tamamladım. Uzmanlığım veteriner diş hekimliği üzerine. Ancak sizinle lisans dönemimde olan bir anımı paylaşmak istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çok kıymetli bir gün ve ben kadın olarak doğuya ilk gittiğim zaman bazı ön yargılarla karşılaşmıştım. Bir çiftliğimiz vardı ve bu çiftliğin bazı tabii ki ihtiyaçları vardı. Orada çalışanların dışında öğrencilerin de destek olması gereken
5 tane atımızın olduğu, koyunlarımızın, keçilerimizin, aynı zamanda da 30 büyükbaşın olduğu bir süt sığırcılığı işletmeciliğinde biz öğrencilerin destek olması gerekiyordu bu çiftliğe. Ve ben bir topluluk kurmuştum. Çiftlik hayvanları yetiştiriciliği topluluğu. Birçok önyargıyla karşılaştım. Kız başına özellikle büyükbaşla nasıl ilgilenebilir, bu işin altından kalkabilir mi diye fazla önyargıyla karşılaşmıştım. Güzel bir ekip kurdum ve hayvanlarımızın hem sağlığı konusunda, yeri geldi temizlikleri konusunda bile çalışanlarımıza çok büyük destek vermiştik ve bir yılın sonunda herkes gerçekten bu emeğin karşısında bana ve benim ekibime çok büyük saygı duymuşlardı. Hiç unutmuyorum, bir keresinde bir Gürbün dayımız vardı. Çiftliğin aynı zamanda baş çobanı, aynı zamanda da sözü en çok geçen kişi olarak şey demişti, çalışanları toparlayıp Tülay hocam ne derse odur demişti ve bu benim için çok kıymetliydi gerçekten. Mesleği elime aldıktan sonra, yani mezun olduktan ve özellikle de uzmanlığımı tamamladıktan sonra bu işi layıkıyla yapıp saygı kazanmamak mümkün değil zaten. O yüzden kız çocuklarına daha çok hayal kurmalarını tavsiye edebilirim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz Tülay'a da. Çünkü gerçekten duygusal ve çok doğru yerlere değinerek videoyu çekmiş bizim için. Layıkıyla bir işi yaptığında karşı tarafın saygısını kazanmamak elde değil. Hakikaten de öyle. Ve tabii ki de dediği bir şey de kız çocuklarının hayal kurmayı bırakmaması ve hayal kurmaya devam etmesi. Bu işi yapmamızın sebeplerinden bir tanesi zaten hayaldi. Yani bunun hayalini kurarak buralara geldik. Bütün kadınlar adına 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı ve like etmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Siz de kendi sektörlerinizde farklı şeyler yaşıyorsanız yazarsanız çok mutlu oluruz. 8 Mart kutlu olsun. Hoşçakalın.